Bir zamanlar dünya ikiye bölünmüştü. Tesla mı, Edison mı? Biri ışığı kontrol etmek istedi, diğeri serbest bırakmak. Ve bu tartışma sadece bir teknoloji savaşı değildi. Işığın ne olduğu, nasıl davranması gerektiği ve nasıl kullanılacağı üzerine bir savaştı. Ve yıllarca sürdü. Ama bugün RIF akvaryumlarında hala aynı hatayı yapıyoruz. Çoğu kişi ışığa sadece tankı aydınlatan bir ekipman gibi bakıyor. Daha parlaksa daha iyi, daha mavi ise daha etkileyici, daha güçlü görünüyorsa daha başarılı. Ama gerçek dünya böyle çalışmıyor. Çünkü mercanlar ışığı bizim gördüğümüz gibi görmezler. Onlar ışığı kullanır. Büyümek için kullanır, pigment üretmek için kullanır, fotosentez için kullanır ve hatta stresle baş etmek için kullanır. Ve tam bu yüzden RIF akvaryumlarında asıl soru bu ışık ne kadar güçlü değildir. Asıl soru şudur: bu ışık ne kadar kontrollü, ne kadar dengeli ve en önemlisi ne kadar kullanılabilir? Çünkü kontrol edemediğimiz ışık güç değildir, problemdir. Ve bugün masada bu soruların tam merkezinde duran bir armatür var. Orpek Natura Icon. Ama mesele bu ışığı ne yaptığı değil, nasıl yaptığı. Merhaba, ben Volkan. NB Herif'e hoş geldiniz. Bugün elimizde Orpek Türkiye distribütörü Dark Deep Sea tarafından inceleme için gönderilen Orpek Natura Icon serisi var. Bu arada videonun sonunda küçük bir sürpriz de var. Dark Deep Sea ile birlikte bir kişiye Orpek ekstra geniş mercan lens kiti hediye edeceğiz. Katılım detaylarını videonun sonunda paylaşacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videoda amacım sizlere sadece ürünü göstermek değil, bu videoda amacım ışığın RIF tanklarında ne yaptığı, bu ürünün nasıl yapmaya çalıştığını, teknik açısının, yapısının ne sunduğunu, hangi kullanıcılar için daha mantıklı olduğunu ve gerçek hayatta nasıl değerlendirilmesi gerektiğini olabildiğince net bir şekilde ortaya koymak. Çünkü RIF akvaryumlarında ışık çoğu zaman yanlış yerde konumlandırılıyor. Çoğu kullanıcı ışığı görsel bir unsur ya da tankı aydınlatan bir ekipman gibi değerlendiriyor. Ama işin gerçeği bu değil. Işık sadece görüntüyü değil, büyümeyi, tüketimi ve sistemin genel dengesini doğrudan etkileyen temel bir parametre. Yani aslında ışık RIF akvaryumlarında pasif bir ekipman değil, aktif bir sistem bileşenidir. Hatta birçok sistemde diğer parametrelerle birlikte en belirleyici ana girdilerden biri haline gelir. Ve bu yüzden bir RIF ışığını değerlendirirken sadece ne kadar güçlü olduğuna değil, nasıl çalıştığına ve sistemi nasıl etkilediğine bakmak gerekir. Yani bu video bir kutu açılımı videosu değil. Bir ilk izlenim videosu da değil. Bu video tasarım, donanım, spektrum, par mantığını, dağılımını, kontrol yazılımını, biyolojik etkiler ve gerçek kullanım senaryoları üzerinden ilerleyen tam kapsamlı bir teknik inceleme. Şimdi ürüne daha yakından bakmadan önce onu doğru yere koymamız gerekiyor. Çünkü bir ekipmanı doğru değerlendirmek için önce onu ne olduğunu anlamak gerekir. Ama daha önemlisi ne olmadığını da anlamamız gerekir. Orpek Natura Icon klasik anlamda bir LED armatür değil. Bu sadece tankı aydınlatan bir ışık değil. Bu sadece yüksek par veren bir sistem de değil. Ve bu basit bir aç kapa armatürü gibi değerlendirilebilecek bir ürün değil. Fiziksel kurulum kolay olsa da gerçek performansını doğru programlamayla ve doğru adaptasyonla gösteren bir sistem.
Bu yüzden Natura Icon bir ışık olarak değil, bir ışık yönetim sistemi olarak görmek gerekir. Aslında burada çok kritik bir yanılgı var. Reef akvaryumlarında ışık çoğu zaman yanlış yerde konumlandırılıyor. Çoğu kullanıcı için ışık ya görsel bir efekt ya da daha güçlü odaklı bir parametre, daha parlaksa daha iyi, daha mavi ise daha estetik, daha yüksek par veriyorsa daha başarılı, ama gerçekte sistem böyle çalışmıyor. Çünkü mercanlar ışığı bizim gördüğümüz gibi görmezler. Onlar ışığı yorumlamaz. Onlar onu kullanır. Fotosentezi için kullanır, pigment üretimi için kullanır, doku ulaştırmak için kullanır, enerji üretmek için kullanır ve hatta stresle baş etmek için kullanır. Yani reef akvaryumlarında aydınlatma pasif bir ekipman değildir. Işık aktif bir sistem bileşenidir. Hatta birçok sistemde diğer parametrelerle birlikte en belirleyici ana girdilerden biri haline gelebilir. Çünkü ışık bu sistemdeki diğer tüm süreçleri tetikleyen ana girdidir. Bu yüzden ışığı değerlendirirken tek bir değere bakmayız. Sadece watt'a bakmayız, sadece para bakmayız ve sadece renge bakmayız. Işık spektrumdur, dağılımdır, yoğunluktur, zamanlamadır, homojenliktir ve en önemlisi bunların birlikte oluşturduğu bir davranıştır. Aslında ışık çıktı değil, bir süreçtir. Ve bu sürecin nasıl yönetildiğini tank karakteri belirler. Mercanların nasıl büyüdüğünü, nasıl renklendiğini, ne kadar tüketim yaptığını, ne kadar stres altında olduğunu ve sistemin ne kadar stabil kaldığını doğrudan etkiler. Çünkü reef akvaryumlarında ışık sadece bir enerji kaynağı değildir. Işık besin üretimini belirler ve nitrat ve fosfat kullanımını tetikler. Pigment üretimini de tetikler ve hatta mercanların stres seviyesini doğrudan belirler. Yani siz aslında ışığı değiştirdiğinizde sadece görüntüyü değil, tankın tüm metabolitik dengesini değiştirirsiniz. Bu yüzden ışık reef sistemlerde en çok hafife alınan ama en çok etkisi olan parametredir. İşte Orpek Natura Icon'un yaklaşımı tam olarak burada devreye giriyor. Bu ürünün amacı sadece ışık üretmek değil, ışığı nasıl üretildiği, nasıl dağıldığı, nasıl karıştığı, nasıl filtrelendiği ve zaman içinde nasıl değiştiği ile birlikte yönetmektir. Bu yüzden Natura Icon'u klasik led aydınlatmalarla aynı kategoride değerlendirmek doğru değil. Çünkü çoğu aydınlatma sistemi ışığı verir. Ama bu tarz sistemler ışığın davranışını yönetmeye odaklanır. Yani burada sadece ne kadar ışık verdiği değil, o ışığın tank içinde nasıl davrandığı, nasıl yayıldığı, hangi bölümlerde yoğunlaştığı, hangi dalga boylarının öne çıktığı ve bu enerjinin mercan tarafından nasıl kullanıldığıdır. Ve işin kritik noktası şu: ışık doğru yönetildiğinde tank stabil olur. Yanlış yönetildiğinde ise en iyi ekipmanlar bile sistemi kurtaramaz. Bu yüzden Natura Icon'u değerlendirirken onu bir ürün gibi değil, bir ışık yönetim sistemi olarak görmemiz gerekir. Ve bu bakış açısı olmadan yapılan her değerlendirme eksik kalır. Şimdi bu sistem bunu nasıl yaptığını anlamak için donanım tarafına geçelim. Şimdi bu sistemin bunu nasıl yaptığını gerçekten anlamak için donanım tarafında en ince detaylarına kadar bakalım. Çünkü reef aydınlatmalarında teknik yapı sadece bir özellik listesi değildir. Teknik yapı ışığın karakterini belirler. Orpek Natura Icon serisi yaklaşık 145-150 watt güç tüketimine sahip bir armatürdür. Ama burada önemli olan sadece watt değeri değil. Bu gücün nasıl üretildiği, nasıl dağıtıldığı ve en önemlisi nasıl kontrol edildiğidir. Çünkü reef akvaryumlarında yüksek güç tek başına bir avantaj değildir. Kontrolsüz güç çoğu zaman dengesiz büyüme, renk kaybı ve mercan stresi olarak geri döner. Bu armatürde toplam 78 adet dual chip led bulunuyor ve bu yapı spektrumun daha homojen karışmasını sağlayarak klasik led sistemlerde görülen renk ayrışmasını ciddi bir şekilde azaltıyor. Dual chip mimarisinin en büyük avantajlarından biri aynı noktada birden fazla dalga boyunun üretilebilmesi. Bu da hem spektrumun daha iyi karışmasını sağlar hem de tank içinde daha doğal ve dengeli bir ışık davranışı oluşturur.
Şimdi biraz daha derine inmek gerekirse LED sayısı burada tek başına bir anlam ifade etmez. Önemli olan bu LED'lerin nasıl konumlandığı, hangi kombinasyonla çalıştığı ve hangi spektrumu ürettiğidir. Natura Icon'da kullanılan doğal çip yapısı sayesinde her LED noktası tek bir renk yerine birden fazla dalga boyu üretir. Bu klasik disco efekt dediğimiz renk ayrıştırmasını minimize eder ve su içerisinde çok daha doğal bir ışık kırılımını sağlar. Fiziksel tasarıma baktığımızda Natura Icon kompakt ama geniş yüzeyli bir yapı sunuyor. Ürün ölçüleri yaklaşık 367 mm uzunluk, 202 mm genişlik ve 46 mm yüksekliktir. Bu ölçü aslında kritik bir mühendislik kararı. Çünkü dar ve noktasal ışığı veren sistemler yerine geniş yüzeyli ışık dağılımı tercih edildiğinde tank içinde çok daha dengeli bir par dağılımı elde edilebiliyor. Bu tasarımın amacı ışığı tek noktadan yoğun vermek yerine yüzeye yayarak dağıtmak. Bu da hotspot oluşumunu azaltır ve mercanların her bölgesine daha stabil bir ışık ulaşmasını sağlar. Armatürün ağırlığı bu mühendisliğin bir parçası. Ana ünitenin ağırlığı yaklaşık 3,2 kilogram. Güç kaynağı ise yaklaşık 1 kilogram. Yani toplamda sistem 4,2 kilogram civarında. Bu hafif bir armatür olmadığını gösterir ve aslında bu bir avantajdır. Çünkü ağırlık kullanılan alüminyum gövdenin ve termal kütlenin bir sonucudur. Yani burada ağırlık sadece fiziksel bir veri değil, aynı zamanda ısı yönetim kapasitesini gösteren bir göstergedir. Kasa tamamen alüminyum yapıdan oluşur ve pasif soğutma prensibi üzerine kuruludur. Üst kısımda soğutma kanalları oluşan ısıyı geniş yüzeye yayarak dağıtacak şekilde optimize etmiştir. Ancak sistem bununla sınırlı kalmaz. Natura Icon pasif soğutmaya ek olarak aktif soğutmada bulunur. Armatürün içerisinde konumlandırılmış 2 adet fan oluşan ısıyı dış ortama taşır. Yani bu sistemde ısı sadece dağılmaz, aktif olarak sistemden uzaklaşır. Bu detay LED sistemler için kritik bir noktadır. Çünkü sıcaklık arttıkça LED verimi düşer. Spektrum kaymaları oluşur ve ışığın karakteri zamanla değişmeye başlar. İyi bir ısı yönetimi ise bu süreci stabilize eder. Yani bugün verdiğimiz ışık ile aylar sonra aldığımız ışık aynı kalır. Bu noktada kullanıcı açısından en önemli detay ise fan sesidir. Yapılan ölçümlerde sistem kapalıyken ortam sesi yaklaşık 33,4 desibel seviyesinde, armatür tam güçte çalıştığında bu değer 39,3 desibel seviyesine çıkarken bekleme ve ufak modda 37,1 desibel seviyesinde ölçülmüştür. Yani sistem çalıştığında yaklaşık 4 ila 6 desibel arası bir artış söz konusudur. Bu da pratikte düşük seviyeli bir fan sesi anlamına gelir ve çoğu yaşam alanı için rahatsız edici bir aralık değildir. Isı tarafında yapılan ölçümlerde ise ortam sıcaklığı 21 iken yüzeyde ortalama sıcaklık 27 derece civarında bir değer elde edilmiştir. Yani sistem yaklaşık 6 derece farkla çalışmaktadır. Bu LED aydınlatmalar için oldukça iyi bir termal performans anlamına gelir. Çünkü sonuç bize şunu gösterir. Sistem ısıyı biriktirmiyor, kontrollü şekilde dağıtıyor. Elektriksel verimlilik tarafında ise tüm kanallar %100 çalışırken ölçülen 0,96 power faktör değeri sistemin tükettiği enerjinin yaklaşık %96'sını efektif bir şekilde kullandığını gösterir. Yani bu armatür sadece güçlü değil, aynı zamanda verimlidir. Ve tüm bu yapı bir araya geldiğinde ortaya çıkan sonuç şudur. Bu sistem sadece ışık üretmez, ürettiği enerjiyi yönetir. Donanımın en kritik parçalarından biri olan sürücü tarafında ise 48 amperlik bir güç kaynağı kullanıldığını görüyoruz. Bu endüstriyel sınıf yüksek stabiliteye sahip bir sürücüdür. Suya dayanıklı yapısı, voltaj stabilitesi ve uzun ömürlü çalışma karakteri sayesinde ışık dalgalanmalarını minimuma indirir. Ve bu detay çoğu kişinin fark etmediği ama sistem stabilitesi açısından en kritik unsurlardan biridir. Çünkü gözle görülemeyen
Mikrodalgalanmalar bile mercanlar tarafından algılanır ve bu durum zamanla stres, doku kaybı ve büyüme problemleri olarak geri döner. Bu yüzden stabil sürücü eşittir stabil ışık, stabil ışık eşittir stabil biyoloji demektir. Bağlantı tarafında su geçirmez konnektörler, güç kabloları ve askı aparatlarının kutu içerisine dahil olması kullanıcı deneyimini ciddi şekilde iyileştirir. Kurulum süreci sadeleştirilmiş ancak kontrol tarafı kullanıcıya bırakılmıştır. Bu kullanıcıyı teknik detaylarla uğraşmak zorunda bırakmadan sistemi hızlı şekilde devreye almasını sağlar. Ama burada çok kritik bir kırılma noktası var. Donanım kadar önemli olan şey kontrol. Orpek Natura Icon 6 ayrı kontrol programlama kanalına sahip ve bu sadece bir özellik değil, aslında sistemin en güçlü taraflarından biri. Ama burada kritik olan şey sadece kanal sayısı değil, bu kanalların ürettiği ve nasıl birlikte çalıştığıdır. Bu sistemde ışık tek bir spektrumdan oluşmaz. 6 ayrı kanal farklı dalga boylarını hedefleyen katmanlar halinde çalışır. Kanal yapısına baktığımızda kanal 1 590 lümen amber banttır ve pigment üretimini destekleyerek renk derinliği arttırır. Kanal 2 ise geniş spektrum beyaz kanaldır. Yaklaşık 18.000 Kelvin karakterine sahip olup spektrumun farklı dalga boylarını birleştirerek görsel dengeyi ve doğal görünümü oluşturur. Üçüncü kanalda ise 470-480 lümen arası mavi banttır. Spektrumu genişletir ve ışığın su içinde daha dengeli yayılmasına katkı sağlar. Dördüncü kanalda ise 430-450 lümen arası Royal Blue banttır ve fotosentezin en verimli olduğu bölgeyi oluşturur. Zooxanthellae aktivitesinin merkezidir. 5. ve 6. kanal ise 380 ile 415 lümen arası UV violet banttır ve floresan pigmentleri tetikleyerek mercan adaptasyon ve savunma mekanizmasını aktive eder. Spektrumun üst bandında düşük yoğunluklu kırmızı bileşenler bulunur. Ancak bu sistemde kırmızı spektrum baskın değildir, tamamlayıcıdır. Bu nedenle ana odak noktası her zaman mavi ve violet banttır. Ancak bu led dağılımının doğrudan spektrum yoğunluğunu temsil etmediğini de unutmamamız gerekir. Çünkü dual çift yapı sayesinde her led birden fazla dalga boyu üretir. Bu spektrum dağılımı sadece teorik değil, aynı zamanda fiziksel yerleşimiyle de desteklenir. Kanallara baktığımızda kanal 1'de 4 led, kanal 2'de 15 led, kanal 3'te 20 led, kanal 4'te 13 led, kanal 5'te 20 led ve 6. kanalda 13 led bulunur. Bu dağılım rastgele değildir. Yüksek enerji gerektiren spektrumlar daha yoğun konumlandırılırken tamamlayıcı bantlar dengeleyici şekilde yerleştirilmiştir. Ama burada önemli olan bu kanalların tek tek varlığı değil, birlikte nasıl davrandıklarıdır. Çünkü bu sistemde her led noktası dual çift yapıda çalışır. Yani tek bir noktada birden fazla dalga boyutu üretilir. Bu da klasik led armatürlerde görülen renk ayrışmasını yani disco efekt problemini ciddi şekilde azaltır. Sonuç olarak ışık tank içinde tek bir açıdan ve tek bir spektrum olarak değil, homojen şekilde karışmış ve çok katmanlı bir yapı olarak girer. Ve bu sayede mercan bulunduğu noktada hangi açıdan ışık alırsa alsın spektruma maruz kalır. İşte bu noktada sistem sadece ışık üretmez, spektrumu yönetir. Sistem içerisinde gün doğumu, gün batımı, ay döngüsü, mercan alışma modu ve bulut simülasyonu gibi yerleşik programlar bulunuyor. Bu programlar sayesinde ışık sabit bir kaynak olmaktan çıkar ve zaman içinde değişen dinamik bir yapı haline gelir. Yani tankta sadece ışık yoktur. Bir gün döngüsü oluşmaktadır. Yeni eklenen Time Offset özelliği ise bu kontrol sisteminin en önemli detaylarından biridir. Bu özellik sayesinde güneş ve ay döngüsünün başlangıç saatlerini hassas şekilde kaydırabilirsiniz. Yani ışık artık sadece açılıp kapanan bir sistem değil, tankın biyolojik ritmini yöneten bir faktör haline gelmiş olur. Kontrol tarafında Orpek Icon akıllı bağlantı sistemi kullanır. Bu sistem iOS ve Android uyumlu uygulama üzerinden Wi-Fi ve Bluetooth ile çalışır.
iCloud desteği, yüksek hızlı tepki süresi ve veri güvenliği gibi detaylar da bu altyapının bir parçasıdır. Yani sistem sadece güçlü değil, aynı zamanda akıllıdır. Ayrıca bu armatür Orpey'in diğer Icon serileriyle uyumlu çalışabilir. Bu da sistemi modüler hale getirir ve ileride genişletme imkanı sunar. Malzeme kalitesi tarafında siyah akrilik ve yüksek kaliteli andonize alüminyum alışımı kullanılmıştır. Bu da hem estetik hem de uzun ömürlü bir kullanım anlamına gelir. Peki bu armatür ne kadar alanı aydınlatabilir? Fiziksel boyut, led dağılımı ve optik yapı ile birlikte değerlendirildiğinde üretici bu armatürün yaklaşık 80'e 60 santim civarında bir alanı kapsayabildiğini belirtir. Ancak pratik kullanımda bu alan hedeflenen sistem tipine göre değişir. Yüksek yoğunluklu SPS sistemlerde yaklaşık 60-60 bandı, 70-80 bandında ise daha dengeli mixed ref odaklı kullanım tercih edilebilir. Daha geniş taklarda ise birden fazla ünite ile modüler kullanım yapısı gerekir. Çünkü rif akvaryumlarında mesele maksimum kapsama değil, kullanılabilir ve stabil bir ışık dağılımıdır. Ama burada önemli olan sadece alan da değil, o alan içinde ışığın nasıl davrandığıdır. Çünkü rif akvaryumlarında başarı maksimum par değil, dengeli par ile gelir. Ve Natura Icon tüm bir donanım ve kontrol yapısı tam olarak bunu sağlamak için tasarlanmıştır. Yani bu ürün sadece kaç watt ya da kaç led var üzerinden değerlendirmek, onu eksik anlamak olur. Asıl mesele bu donanımın birlikte nasıl çalıştığı ve tank içinde nasıl bir ışık davranışı oluşturduğudur. Ve artık bu davranışı anlamanın zamanı geldi. Şimdiye kadar donanımı konuştuk. LED sayısını, wattı, sürücüyü, kasayı, kontrol sistemini, ama bütün bunlar aslında tek bir şey için var. Spektrum. Çünkü mercanlar wattı görmez, LED sayısını algılamaz, markayı da umursamaz. Mercanların algıladığı tek şey ışıktır. Ama daha doğru ifade edersek ışığın dalga boyudur. Mercanlar için kritik olan şey görsel parlaklık değil, ışığın dalga boyu dağılımı ve biyolojik etkisidir. Rif akvaryumlarında en büyük yanılgı şudur: daha fazla ışık daha iyi büyüme. Ama Natura Icon bu yaklaşımı tamamen yıkıyor. Bu sistem güç arttırmak yerine spektrumu optimize etmeye odaklanıyor. Yani daha fazla ışık vermek yerine doğru ışık verir. Doğru spektrum doğru büyüme demektir. Yanlış spektrum ise stres demektir. İşte bu yüzden spektrum bir aydınlatmanın kalbidir. Natura Icon'da kullanılan spektrum klasik beyaz ağırlıklı LED sistemlerden tamamen farklıdır. Burada temel odak noktası mavi ve violet banttır. Yaklaşık 380 lümen ile 470 lümen arası. Bu aralık rif sistemlerinin fotosentetik motorudur. Çünkü semibiyotik algler fotosentezi en verimli şekilde bu bantta gerçekleştirir. Özellikle 400-430 lümen arası violet bölge ve 440-460 lümen arası royal blue bölge fotosentezin pik yaptığı alanlardır. 420 lümen civarı ise kritik bir kesişim noktasıdır. Ama Natura Icon burada tek bir pik üretmez. Bunun yerine dual led çip sayesinde bu aralığı geniş bir spektrum bandı halinde ve homojenize şekilde dağıtır. Yani ışık belirli noktalarda yoğunlaşmaz. Tüm tank içine yayılır. Bu da klasik led sistemlerinde görülen renk ayrışmasını, yani disco efekt problemini ciddi şekilde azaltır. Ve sonuç olarak mercan bulunduğu noktada hangi açıdan ışık alırsa alsın aynı spektruma maruz kalır. Bu özellikle SPS sistemlerde büyük bir avantajdır. Çünkü düzensiz spektrum dağılımı doku gerilmesi, renk kaybı ve yönlü büyüme problemlerine yol açabilir. Spektrum sadece büyümeyi değil, renkleri de belirler. Mercanları gördüğümüz o neon renkleri aslında ışığa verdikleri bir tepkidir. Natura Icon bu tepkiyi doğru şekilde tetiklemek üzerine kurgulanmıştır. Mor ve mavi bantlar floresanı aktive ederken sistemde bulunan red, geniş açıyı spektrum kanallarını destekleyici olarak kullanır. Ama bu kanallar baskın değildir, dengeleyicidir. Yani sistem doğal rif ışığını taklit ederken gereksiz spektrumu da öne çıkarmaz.
Bunun sonucu olarak daha doygun renkler, daha net floresan ve daha kontrollü bir sistem elde edilir. Bir diğer kritik konu ise spektrum stabilitesidir. Birçok test sistemde zamanla spektrum kayması oluşur. Bunun temel sebebi ısı, düşük kaliteli sürücü ve yetersiz soğutmadır. Ancak Natura Icon'da pasif soğutma sistemi alüminyum gövdede ve sürücü kombinasyonunun sayesinde bu risk minimuma indirilir. Yani bugün verdiğimiz spektrum aylar sonra da aynı kalır. Bu risk sistemlerinin altın kuralıdır. Sabitle. Çünkü mercanlar değişmeyi sevmez. Stabil ortamı ister. Ancak doğru spektrum tek başına yeterli değildir. Bu spektrumun nasıl verildiği de en az içeriği kadar önemlidir. Natura Icon'un kontrol sistemi burada devreye giriyor. Gün ve ay doğumu döngüsü, ay döngüsü, bulut simülasyonu modları sayesinde ışık gün içerisinde doğal bir döngüye oturtulur. Yeni eklenen Time Offset özelliğiyle bu döngü hassas şekilde ayarlanabilir. Yani spektrum sadece doğru değildir, doğru zamanda doğru geçişlerle uygulanır. Bu da mercanların ışığa adaptasyon sürecini sağlıklı hale getirir. Şimdi buraya kadar şunu net bir şekilde görüyoruz. Natura Icon sadece ışık üretmez. Spektrumu üretir, spektrumu dağıtır, spektrumu stabilize eder ve spektrumu yönetir. Ve tüm bunlara tek bir şeye dönüştürür. Tank içindeki ışık davranışı. Ve artık şu soruya geçme zamanı. Bu spektrum tankta nasıl bir performansa dönüşüyor? Bu ışık ne kadar güçlü, ne kadar derine iner, tank içinde nasıl yayılır? İşte şimdi işin fiziksel çıtasına çıkıyoruz. Şimdiye kadar spektrumu konuştuk ama spektrum tek başına yeterli değildir. Çünkü ışık sadece ne olduğu ile değil, nasıl davrandığı ile anlam kazanır. İşte burada devreye par, yani fotosentezi olarak aktif radyasyon giriyor. Mercanların gerçekten kullanabildiği ışık miktarını ifade ediyor. Ama burada çok kritik bir detay var. Par bize sadece toplam ışık miktarını gösterir. Çünkü par sadece ışığın miktarını ölçer. Ama mercanın gerçekte kullanabildiği kısım, yani pur, fotosentetik olarak kullanılabilir radyasyon spektrumla belirlenir. Yani aynı par değerine sahip iki farklı ışık mercan üzerinde tamamen farklı etkiler oluşturabilir. Bu yüzden yüksek parı iyi sistem demek doğru değildir. Dengeli ve doğru spektrumla verilen par doğru sistem demektir. Ve Natura Icon'un farkı tam olarak burada ortaya çıkar. Bu armatür ışığı tek bir noktada yoğunlaştırmak yerine yüzeye yayarak dağıtır. Geniş kasa yapısı, led dizilimi ve dual chip led mimarisi sayesinde ışık tank içinde homojenize şekilde yayılır. Yani sadece merkezde yüksek par almazsınız. Tankın büyük bir kısmında stabil ve dengeli değerler elde edersiniz. Bu da daha az hotspot, daha az gölge alan, daha dengeli büyüme ve daha az stres anlamına gelir. Çünkü rif akvaryumlarında en büyük problemlerden biri şudur. Işık vardır ama doğru dağılmamıştır. Ve bu durum mercanlarda çok net şekilde kendini gösterir. Üst kısımlar yanar, alt kısımlar ölür, yan yüzeyler genişlemez. Natura Icon'un geniş yüzeyli tasarımı ve noktalı ışık üretimi tam bu problemi çözmek için kurgulanmıştır. Şimdi burada çok önemli bir yanlış anlamayı da düzeltmek gerekiyor. Çoğu kişi eline bir par ölçüm cihazı alıp tankın birkaç noktasında ölçüm yapar ve sistemi değerlendirdiğini düşünür. Ama bu yeterli değildir. Çünkü tek noktada ölçüm ışığın gerçek davranışını göstermez. Işık statik değildir. Su içinde kırılır, dağılır, yön değiştirir. Kayalar, mercanlar ve akıntı bile bu dağılımı sürekli etkiler. Ama daha da kritik bir nokta var. Par ölçümleri tamamen izole ortamlarda yapılmadığı sürece yanıltıcı olabilir. Oda ışığı, pencereden giren gün ışığı, hatta tankın bulunduğu ortamın genel aydınlatması bile ölçümü doğrudan etkiler. Çünkü par sensörü sadece armatürden gelen ışığı değil, ortamdaki tüm fotonları ölçer. Yani siz aslında armatürü değil, odanın tamamını ölçüyor olabilirsiniz. Bu durum özellikle düşük ışık alan bölgelerde ölçümü ciddi şekilde saptırır. Dolayısıyla ölçtüğünüz şey sadece bir sayı değil, o anın ve o noktanın anlık bir çıktısıdır.
Gerçek değerlendirme ise ışığın tankın tamamında nasıl dağıldığını görmek, geçişlerinin ne kadar yumuşak olduğunu analiz etmek ve farklı açılardan gelen ışığın mercanlar üzerindeki etkisini anlamayı gerektirir. İşte bu yüzden doğru yaklaşım sadece par ölçmek değildir. Par davranışını okumaktır. Ve Natura Icon tam bu noktada fark yaratıyor. Geniş yüzeyli yapısı ve çok noktalı led dağılımı sayesinde ışık sadece yukarıdan değil, farklı açılardan tanka girerek klasik merkezde güçlü, kenarda zayıf senaryosunu ortadan kaldırıyor. İyi bir aydınlatmada olması gereken şey yumuşak geçişler, ani düşüşlerin olmaması ve kenarlarda da kullanılabilir par değerlerinin bulunmasıdır. Natura Icon bu noktada klasik dar açılı led armatürlerden ayrılır. Geniş yayılım açısı sayesinde sadece dik değil açılı olarak da yayılır. Bu özellikle kenar bölgelerde par kaybını minimize eder. Doğru yükseklik genelde 20-30 santim arası ve doğru ayarlandığında yaklaşık 60-60 santim alanında tipik bir dağılımı şu şekilde oluşturur. Üst bölgede 250-350 par, ortada bölgede 150-200 par, alt bölgede ise 80-150 par arası. Ama tekrar altını çizelim, bu değerler tek başına önemli değildir. Önemli olan bu değerlerin ne kadar dengeli dağıldığıdır. Çünkü ani geçişler mercanlarda doku çekilmesi ve renk solması gibi problemlere yol açabilir. Natura Icon'un en güçlü olduğu noktalardan biri de bu geçişleri yumuşatmasıdır. Yani par sadece yüksek değil, aynı zamanda dengelidir. Şimdi ışığın derinlik davranışına bakalım. Birçok armatürde ışık yüzeyde güçlüdür ama deriye indikçe hızı kaybolur. Ancak Natura Icon'da kullanılan yoğun mavi ve violet spektrum sayesinde bu band su altında fotosentetik olarak daha etkili davranır ve pratikte derin bölgelerde daha kullanılabilir sonuçlar üretir. Bu özellikle derin tanklarda ciddi bir avantaj sağlar. Yani sadece üstte de değil, tabanda da aktif bir ışık elde edersiniz. Şimdi işin çok kritik ama genelde göz ardı edilen kısmına geliyoruz. Işık açısı. Natura Icon'un geniş yüzeyli tasarımı sayesinde ışık tek noktadan değil farklı açılardan tanka girdiğini söylemiştik. Bu da mercanların sadece üst yüzeyinden değil yan yüzeylerinden de ışık alması anlamına gelir. Özellikle dallanan SPS türlerinde bu ciddi bir fark yaratır. Çünkü klasik sistemlerde üst büyür, alt ölür. Ama burada yandan büyüme desteklenir, koloni formu konulur ve daha doğal bir gelişim elde edilir. Bir diğer önemli konu ise ışık stabilitesidir. Par sadece yüksek olursa değil, stabil olursa işe yarar. Dalgalı ışık mercanlar için ciddi bir stres kaynağıdır. Natura Icon'da kullanılan sabit sürücü stabil güç kaynağı sistemi anlamına gelir. Dalgalanmaları minimuma indirir. Gün doğumu ve gün batımı geçişleri sayesinde ışık ani açılıp kapanmaz, yumuşak şekilde artar ve azalır. Bulut simülasyonu ise mikro varyasyonları oluşturarak doğaya daha yakın bir ortam yaratır. Şimdi bir üst seviyeye çıkalım. Işık sadece fotosentez değil, aynı zamanda bir sinyaldir. Mercanlar ışığa göre açılır, kapanır, beslenir ve büyür. Natura Icon'un sunduğu dengeli par ve kontrollü spektrum sayesinde bu davranışlar daha doğal hale gelir. Yani tankta sadece ışık yoktur, bir ekosistem vardır. Şimdi buraya kadar şunu net görüyoruz. Natura Icon sadece güçlü ışık üretmiyor. Işığı homojen dağıtıyor, derine ulaştırıyor, stabil tutuyor, çok yönlü aydınlatıyor ve mercan davranışını destekliyor. Yani par burada sadece bir sayı değil, bir sistem davranış haline geliyor. Ve artık en kritik noktaya geliyoruz. Tüm bu teknik detay yapı gerçekten tankta neye dönüşüyor? Renk mi, büyüme mi, sağlık mı? Bir aydınlatmayı değerlendirmek sadece ne verdiğine bakmak değildir. Asıl soru şudur. Sistem nerede anlam kazanır? Çünkü her güçlü sistem her tank için doğru sistem değildir. Ve doğru eşleşme kurulmadığında performans bile anlamsız hale gelir. Orpek Natura Icon belirli senaryolarda gerçek potansiyeli ortaya koyan bir armatürdür. SPS ağırlıklı sistemlerde ışık artık bir destek değil, doğrudan büyümenin ana motorudur. Natura Icon'un geniş yüzeyli dağılımı, yüksek par stabilitesi ve homojen spektrumu özellikle akropora gibi yüksek ışık isteyen türlerde maksimum performans üretir. Bu noktada sistem sadece çalışmaz,
optimum çalışır. LPS, SOF ve SPS'in bir arada olduğu karışık tanklarda en büyük zorluk denge kurmaktır. Çünkü her mercanın ışık ihtiyacı farklıdır. Natura Icon'un çok kanallı kontrol yapısı ve yumuşak geçişleri sayesinde bu denge kurulabilir. Üst bölgelerde SPS büyürken alt bölgelerde LPS ve SOF mercanlar strese girmeden yaşamaya devam eder. Bu da sistemi sadece güçlü değil, kontrol edilebilir hale getirir. Yeni kurulan ya da ışık upgrade yapılan sistemlerde ise en kritik konu geçiştir. Ani değişimlerin çoğu zaman doku kaybı, renk solması ve polip kapanmasıyla sonuçlanması net. Natura Icon'un geçiş modu ve zaman kontrollü geçiş yapısı bu süreci yumuşak yönetmemizi sağlar. Yani sistem sadece ışık vermez, adaptasyonu da yönetir. Derin veya daha geniş hacimli tanklarda klasik sorun merkezde yüksek par, kenarlarda düşük par yaşanmasıdır. Natura Icon'un geniş formu ve çok açılı ışık dağılımı sayesinde bu fark ciddi şekilde minimize edilir. Işık tankın sadece ortasında değil, tamamına yayılır. Bu da özellikle büyük sistemlerde gerçek bir avantaj sağlar. Düşük tüketimli yumuşak mercan ağırlıklı sistemlerde ise Natura Icon'un sunduğu güç her zaman gerekli olmayabilir. Ancak bu bir dezavantaj değildir. Çünkü sistem doğru ayarlandığında kendini geri çekebilir. Yani bu armatür sadece güçlü değil, aynı zamanda ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. Sonuç olarak Orpek Natura Icon belirli bir kullanıcıya hitap eden bir ürün değil, belirli seviyede kontrol ve stabilite arayan sistemler için tasarlanmış bir platformdur. Ve doğru senaryoda kullanıldığında sadece iyi sonuçlar vermez. Sistemin seviyesini değiştirir. Rift akvaryumlarında çoğu zaman ekipmanları konuşuruz. Watt değerlerini, par ölçümlerini, spektrum grafiklerini. Ama gerçek şu, hiçbiri tek başına bir anlam değildir. Çünkü Rift tankında başarı kullandığımız ekipmanlardan değil, kurduğumuz sistemden gelir. Ve bu sistem içinde bazı parçalar vardır ki sadece çalışmaz, yön verir. Orpek Natura Icon bu konuda bir aydınlatma değildir. Işığı üretmekten öte, ışığın tank içinde davranışını belirler. Nasıl dağıldığını, nasıl değiştiğini ve mercanın buna nasıl tepki verdiğini kontrol eder. Bu yüzden bu armatürü değerlendirirken ona bir cihaz gibi bakmak eksiktir. Bu bir aydınlatma değil demek yanlış olur ama sadece bir aydınlatma demek de eksik kalır. Bu sistem ışığı tank içindeki davranışını kontrol eden bir katman sunar. Ve doğru kullanıldığında sadece tankı aydınlatmaz, sistemin seviyesini değiştirir. Ve videoyu bitirmeden önce söz verdiğimiz küçük sürprize gelelim. Dark Deep Sea ile birlikte bir kişi Orpek ekstra geniş mercan lens kiti hediye ediyoruz demiştik. Katılım için yapmanız gerekenler çok basit. NB Herif ve Dark Deep Sea Instagram sayfalarını takip edin. Paylaşacağımız ortak çekiliş postunu beğenin ve gönderinin altına yorumunuzu bırakın. Hepsi bu kadar. Kazanan kişiyi ortak post üzerinden açıklayacağız. Şimdiden herkese bol şanslar. Sağlıklı sistemler, mutlu rifler.